Hepinize selamlar, sevgiler dostlarım. Yeni bir çalışma gününde karşınızdayım. En son biliyorsunuz çamurluk içi yalıtımlarını yapmıştık aracımızın. Alt takım parçalarını temizlemiştik. Bugün de projeyi bir adım daha ileri getiriyoruz. Bugün yapacağımız da çamurluğun içindeki elektrik tesisatı kablolarını komple temizlemek, altında kalan kısmının yalıtımını yapmak ve su tankına giden tesisatı komple yenileyip temizlemek. Tabii bunun için yapmamız gereken iki tane önemli işlem var. Ön tamponun sökümü ve şu çamurluğun yerinden çıkması. Şimdi bunları detaylı bir şekilde size göstereceğim. Çalışmalarımız devam edecek. Evet sevgili dostlarım. İlk adımımız şu çamurluğumuzu yerinden sökmek. Bunun için şu üst noktada görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3 adet 10 milimlik cıvatamız var. Onları çıkaracağız. Daha sonra şu side skirt dediğimiz yan marş belin altında bir tane altta vida var. Kapı içinde şurada bir tane vida var. Daha sonra da altta şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane cıvata var. Bunları buradan sökeceğiz. Çamurluğumuzu buradan çıkarmak için öncelikle yapmamız gereken işlem tekerleği sökerek başlayalım. Daha sonra şu marş beli buradan alalım. Bunları adım adım size göstereceğim. Ön tamponu da çıkarmamız gerekecek muhtemelen. Köşe lambamızı çıkarmamız gerekecek. Bu adımları hep beraber yavaş yavaş işleyelim. Evet arkadaşlar, lastiğimizi yerinden çıkardık. Alt taraf gördüğünüz gibi tertemiz, dün bir arabayı kullandık. Ailecek küçük bir piknik yaptık. Şimdi ilk başta şuradaki görmüş olduğunuz minik vidadan şu köşe lambamızı sökerek işe başlayalım. İlk başta çıkaracağımız parça olsun. Daha sonra da tamponun yan kısımlarını kontrol edelim. Bakalım, belki tamponu almadan çamurluğu çıkarabiliriz. Bir deneme yapalım. Evet, gördüğünüz gibi içerisi son derece tozlu çünkü bu pasta işlemini yapmıştım. Bunları da temizleyeceğiz. Onun tozu komple içeri girmiş. Bunları da detaylı bir şekilde temizleyeceğiz. Fakat iyi haber. Buraya belki ulaşabilirim yıldız ağzı tornavidayla. Buraya ulaşırsam çamurluğu sökmek için belki tamponu komple çıkarmamıza gerek yok. Gibime geliyor. Zaten tamponu çıkaracağım ilerideki çalışmalarım için ama şu an çıkmayabilir. Şimdi çalışmamıza devam edelim. Evet dostlarım, çamurluğumuzu yerinden sökmek için gerekli olan vidaların bir tanesi yan marş belin altında, ön kısmının altında. Tam olarak şu noktada, şunun tam altında. Bunu sökmek için bütün marş belimizi çıkarmamız gerekiyor yerinden ki aşağıya ulaşalım. Marş beli yerinden çıkarmak için yapmamız gereken, şuraya yatayım ben, size göstereyim. Şu anda marş belimizin alt kısmındayız. Şurada küçük küçük vidalar ve klipsler var. Plastik klipsler bunlar. İnşallah klipsler başlıkları sağlamdır. Çünkü çok sorun çıkıyor bunları çıkarırken. Bu klipsleri tek tek yerinden çıkaracağız. Şunları tek tek yerinden çıkarıp bunu ön tarafa doğru kaydırarak bu marş belimizi yerinden alacağız.
Ve işte dostlarım, saç skörtü çıkardık. Oldukça kirli. Bunu temizlenmek üzere kaldıralım. İşte aradığımız çamurluk vidası. Bu vidayı sökmek için de bütün bu işkence. Biraz da aracın altını temizleriz. Güzel olur. Bakım her zaman iyidir. Şu vida. Evet dostlarım. Şu anda çamurluğumuz tamamen sökülmeye hazır bir durumda. Geçen hafta temizliğini yaptığımız şu alanı gördüğünüz gibi maskeledim, örttüm. Herhangi bir toz gelmesin çünkü çamurluğu söktükten sonra üzerindeki kablolardan toz dökülecektir. Şimdi çamurluğu çıkarmanız için gerekli bütün vidaları size tek tek anlatayım. Şimdi birinci vidamız burada. Kaputun iç kısmında. 1, 2 ortada, 3 menteşe kısmı. Aşağı iniyoruz. 4 şurada bir tane var. 5 şu uçta gördüğünüz. Tamponun altında. Tamponu da çıkaracağım ama şimdi size göstermek için sökmedim yerini. Ve 6. vidaya da gelince kapıyı açıyorsunuz. 6 adet vida tutmakta. Bir de şu var. 7. Bunları söküp çamurluğumuzu komple bu alandan alacağız. Evet, şimdi işe koyalım. İşte dostlar, çamurluğumuz çıktı. Bunu da temizlenmek üzere kenara koyalım. Evet, işte size bahsettiğim görüntü buydu. Çamurluğumuzun içi gördüğünüz gibi oldukça pis, tozlu ve yalıtım yapılması gerekiyor. Yalıtım bu alanlara da şart. Çünkü buraların paslanmasını, tozunu, kirini önlersiniz. Uzun bir çalışma alanımız işte şurası, şu kablolar. Detaylı şekilde bunlar temizlenecek. Üzerindeki 25 yıllık toz kiri görüyorsunuz. Güzel bir çalışma yapacağız. Bunu söktüğümüz çok iyi oldu. Bütün çalışma alanımız ortaya çıktı. Daha sonra tamponu da çıkaracağım tutantıları geçmek için. Önce şu bölgeyi şöyle yapayım. Daha sonra tamponu da alacağım. Tabii tampon da burada kalmayacak. Çalışacağımız alan çünkü aşağıda. Size göstermek için çamurluk sökümünü, tamponu da üzerinde tuttum, özellikle altındaki vidaların yerlerini net görebilmeniz için. Şimdi bu alanda çalışmaya başlayalım dostlar.
Evet dostlar, bu alandaki çalışmamız devam ediyor ama ön tamponun altındaki kablolarla da çalışacağım için şimdi ön tamponu da yerinden çıkaracağız. Bunun sökümünü daha önce size detaylı olarak anlattığım için şu an çok üzerinde durmayacağım. Belli başlı özetleyeceğim. Sadece yapmamız gereken sinyal lambalarını sökmek. Önce onları çıkaracağız, arkamdaki soketleri çıkaracağız. Yukarıdan tamponumuzu tutan uzun kollar var, panjurumuzu. Onları çıkaracağız yerinden. Daha sonra da altta radyatörümüzün arka tarafında ve burada farın arka tarafında 2 tane bolt var büyük. Onları yeniden söküp ön tamponumuzu dışarı alacağız. Şimdi hızlı bir şekilde bunu yapalım. Ve işte ön tamponumuz da çıktı dostlar. Şimdi bunu da güzel bir yere koyalım. Evet dostlarım, işte üzerinde çalışacağımız su tankı bu. Bu su tankını buradan sökeceğiz çünkü far yıkamalı motorunkine koyacağım. Bu sadece windshield yani ön cam için ve arka camdaki silgeç motoru için su tankı bu. O görevi görüyor. Üzerinde motorlar, şu motorları görüyorsunuz. Bir tanesi bunların ön cam için, bir tanesi de arka cam için işlev görüyor. Ama benim aldığım su tankında şurasında da bir tane far motoru var. Yani far yıkama için, bu ön tarafı sürtmek için bir tane de burada motoru var. Çok ender bulunan bir modeldi. Şansımıza bulduk. Orijinal Honda parçası. Bu da bakın onun soketi. Araçlarımızda boşta duruyor. Tesisatı hazır. Bunu da ona taktığımızda işlevsel olacak. Şimdi buraları temizleyeceğiz güzel bir şekilde. Bunu buradan sökeceğiz. Altını yalıtım yapacağız. Bütün kablolar temizlenecek, yalıtımı yapılacak. Ve daha sonra da yeni su tankımızı buraya takacağız. Görüşmek dileğiyle. Evet dostlar, gördüğünüz gibi su, tankın içindeki su dışarı akıyor. Bu akımları çıkarıyoruz çünkü yeni bir tank takacağız. Ayrılmaz. Sadece yeni tank almakla kalmayıp yukarıdaki bütün tesisatı değiştireceğim. Yani bu tankın üst hortum borusunu, kapağını da harikamalı modelden biri takacağım. Hortum borusu aynı ama yenilenmesinde fayda var. Tankımız epeyce bir dolu. Bu suyu kullanmayacağım çünkü
İçinde biriken tortu vesaire olabilir. Biz de bu arada tankımızın bağlantılarını çekelim. Su tankımızda arkadaşlar 3 adet vida tutuyor solum. Biri içeride, biri burada, biri de şurada aşağıda. Yani şu yönlerden başlayalım. Bu arada 8'lik, onları takalım. Ve işte eski, iğrenç su tankımız. Ama sağlam. Herhangi bir sorun yok. Bunu güzel bir temizleyip yedeğe ayırabiliriz. Güzel bir parça olur. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Buraya muhteşem bir şekilde dünyada şu an eşi benzeri olmayan yeni 0 OM Honda KS tipi, yani İsveç bölgesi tipi fabrikamalı bir motor gelecek. Şimdi bunu yerine kaldıralım. Evet dostlar, şimdi bu alt alanların temizliğine detaylı şekilde devam ediyoruz ve şu kablonun temizliğine. Daha sonra bu alana tankımızı söktüğümüz alan da dahil olmak üzere pütür ve yalıtım uygulayacağız. Her taraf yalıtımdan nasibini alacak ve tertemiz, düzgün, sumuk bir yüzey elde edeceğiz. Bu arada şu şapkada far yıkamasız modelin, sadece ön cam için püskürtme modeli olanların, bunun far yıkamalı modelini aldık. Önde far yıkama amblemimiz var. Onu da takarken monte edeceğiz. Evet dostlar, zor yüzeyler için yine sağlık dostumuz selülozik tinere başvuruyoruz ama bilmeniz gereken bir şey, selülozik tineri asla boyalı yüzeylere vurmayın, plastik yüzeylere de vurmayın. Sadece plastik yüzeyleri, mesela şu temizlememiz gereken sert kirler gibi yerlere kısa süreli olarak temizlik aşaması olarak kullanabilirsiniz. Zaten üzerine bunu tekrar izolasyon bandıyla bantlayacağız. Şimdi çalışmamıza geçelim.
Evet dostlarım, şu anda İzmir'de gün battı. Hava gerçekten karardı. Bugün de yapabildiğim kadar şöyle kafa temizliğini yaptım tesisatın. Epey bir yol kat ettik. Hortumlar, borular vesaire bazı problemler gördüm, onları düzelttim. Tesisatta da şu toz topraktan biraz kurtuldum. Yarın sabahtan erken kalkıp çalışmamıza kaldığım yerden devam edeceğim. Esas adımlarımızı yarın atacağız. Bu akşamlık bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.